İnsan vücudunun yönetici organı hangisidir diye sorduğumda çoğu insan beyin der. Ben de sormaya devam ederim. Hangi beyin? Kafanızın içindeki mi? Yoksa karnınızdaki mi? Bugün bilim insanları bağırsağı artık ikinci beyin diyor. Ve yapılan son çalışmalar bağırsağın beyin üzerinde oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Öyle ki bağırsaktan beyine giden komutlar, beyinden bağırsağa giden komutların tam 9 katı. Bu durumda kim kimi yönetiyor? Beyin mi bağırsağı yoksa bağırsak mı beyni? Bağırsaklarımız aynı zamanda beynimizdeki duygu merkeziyle doğrudan bağlantılı. Yani bağırsaklarımız nasıl hissettiğimizi etkiliyor. Mutluluk hormonlarından biri olan serotoninin %95'i bağırsaklarda üretiliyor. Geleneksel Çin tıbbı bunu 5000 yıl önceden görmüş ve demiş ki mutluluğun ve mutsuzluğun merkezi karnınızdadır. Depresyon, kaygı bozuklukları, aşırı yorgunluk, mutsuzluk, isteksizlik, tüm bunlar düşünce biçiminizle alakalı olduğu kadar bağırsak sağlığınız ve beslenme biçiminizle de ilgili olabilir. Bugün MS'den otizme, şizofreniden Alzheimer'a kadar çok sayıda psikiyatrik tanının bağırsak sağlığı ile ilgili olabileceğine dair çalışmalar mevcut. Sağlıklı bir bağırsak yapısı olmadan sağlıklı bir psikolojiden bahsetmek çok da mümkün değil. O zaman ne yapmak gerekiyor daha iyi hissetmek için? Bağırsak floramıza iyi bakmak gerekiyor. Bağırsak florası nedir? İçerisinde trilyonlarca mikroorganizmanın yaşadığı bağırsağımızın içindeki bir yapı. Bu mikroorganizmaların sayısının yaklaşık 100 trilyon civarında olduğu söyleniyor. Vücudumuzdaki toplam hücrelerimizin sayısı ise yaklaşık 10 trilyon civarında. Bu durumda onlar mı bizde konakçı yoksa biz mi onlarda konakçıyız tartışılır. Bağırsak floramızda çok çeşitli bakteri türleri bulunmakta. Yaklaşık 1000'e yakın olduğu söyleniyor. Ve bu bakteri türleri benim nasıl hissettiğimi, kararlarımı, seçimlerimi, duygu durumumu hatta kişiliğimi etkiliyor. Farelerle ilgili yapılan bir araştırmada besin yoluyla alınan bazı bakteri türlerinin normal ruhsal sağlığa sahip fareleri depresyona soktuğu, başka bazı bakteri türlerinin ise depresyonlu fareleri normale çevirdiği görülmüş. Duygu durumumu etkiliyor bakteriler. Aynı zamanda kişiliğimi bile etkiliyor dedik ya. Bakın 2011 yılında yapılmış çok enteresan bir araştırma var. Bu araştırmada maceracı, cesur ve atılgan karakter yapısına sahip farelerden alınan bakteri türleri daha çekingen yapıya sahip farelere transfer ediliyor. Ve bir süre sonra transfer yapılan farelerin tıpkı donörlerinde olduğu gibi daha maceracı, daha cesur ve atak oldukları gözlemleniyor. Tam tersi bir durum söz konusu olduğunda da yine aynı sonuç görülüyor. Yani daha çekingen farelerden daha atak farelere bakteri transferi yapıldığında atak farelerinde çekingenleşmeye başladığı görülüyor. Bugün artık dışkı nakli insanlarda da yapılmaya başlandı deneysel olarak. Ve bir yan etki olarak şu gözlemlendi. Dışkı nakli yapıldığında donörün bazı karakteristik özelliklerinin transfer yapılan kişiye de geçtiği görülüyor. Hatta sadece karakteristik özellikleri değil, vücut yapısı ile ilgili bazı özelliklerinin bile bir süre sonra transfer yapılan kişide gerçekleştiği görülüyor. Bakın bu mikroorganizmalar bazı çalışmalara göre eş seçimimizi dahi etkileyebiliyor. Sirke sinekleri ile ilgili yapılan bir çalışmada, 2010 yılında yapılan bir çalışmada sirke sineklerinin kendi bağırsak floralarında yaşayan bakterilere uygun erkekleri eş olarak seçtikleri görülmüş. Bağırsak floramızda insan sağlığına hem faydalı hem de zararlı bakteriler mevcut. Eğer faydalı bakteriler yani probiyotiklerin sayısı zararlılara oranla daha yukarıdaysa haberler iyi. Ama eğer bu denge zararlı bakteriler lehine değişirse yani zararlı bakterilerin sayısı artarsa bu durumda bedensel ve ruhsal sağlığımda bozulmalar meydana geliyor. Bedensel sağlığımı da etkiliyor. Neden? Çünkü bağışıklık sistemimin %80'i de bağırsaklarda. Yani bağırsaklarımda ne kadar çok probiyotik yani faydalı bakteri varsa bağışıklık sistemimde o kadar dirençli oluyor. Hastalıklara karşı hem bedensel hem ruhsal hastalıklara karşı o kadar dirençli ve güçlü hale geliyorum. Yani hem bedensel hem ruhsal sağlığım için bağırsak sağlığım çok önemli. Probiyotik bakterilerimin sayısı çok önemli. Peki bu durumda ne yapmam gerekiyor? Yani bağırsak floramı koruyabilmek için, probiyotik bakterilerimin sayısını çoğaltabilmek için ne yapmam gerekiyor?
Birincisi, probiyotik bakteriler açısından zengin gıdalar tüketmem gerekiyor ki bunların başında yoğurt ve turşu geliyor. Yani mutluluk için ne yapacağız? Bol bol yoğurt yiyeceğiz, bol bol turşu yiyeceğiz. Ve bunun gibi fermente ürünler, yani bir şekilde mayalanmış ürünlerin çoğu, pek çoğu içerisinde probiyotik bakteriler barındırıyor. O yüzden günlük beslenmemize mutlaka bolca sokmak gerekiyor bunları. İkinci olarak prebiyotiklere yer vermek gerekiyor. Yani probiyotik bakterilerin, faydalı bakterilerin tercih ettiği, yediği, onları besleyen bir takım gıdalar mevcut. Ki bunların başında işte soğan, pırasa, sarımsak gibi çok sayıda sebze ve meyve geliyor. Dolayısıyla daha bitkisel ağırlıklı bir beslenme, yani prebiyotik bir beslenme bakterilerim için, probiyotik bakterilerim için çok gerekli. Onların sağlığı için, yaşayabilmeleri için. Nelerden uzak durmam gerekiyor? Çok klasik olacak belki ama şekerli ve unlu gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Olabildiğince azaltmak gerekiyor bağırsak sağlığı açısından. Bunun yanı sıra aşırı hijyen takıntısından da kaçınmak gerekiyor ve doktor yazmadığı sürece antibiyotiklerden olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Çünkü antibiyotikler vücudumuzdaki sadece zararlı mikroorganizmaları değil, aynı zamanda faydalı olanları da öldürüyor. Bu konulara eğer ilgi duyuyorsanız benim de kaynak olarak kullandığım çeşitli kitapları önermek isterim. Bunlardan bir tanesi Profesör Doktor Hüseyin Nazlıkul'un Duygusal Beyin Bağırsak kitabı. Bu konuyla ilgili oldukça detaylı bilgi içeriyor. Yine bunun yanı sıra Doktor Ümit Aktaş'ın Mutluluk Kürleri kitabında da mutluluk ve bağırsak ilişkisine dair oldukça geniş yer verilmiş durumda. Yine Serkan Kara İsmailoğlu'nun Beyinde Ararken Bağırsakta Buldum isimli kitabı da önerebileceğim kitaplar arasında. Psikolojiye ve iyi hissetmeye dair merak ettiğiniz konular olursa yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Sorularınız varsa yine aynı şekilde belirtebilirsiniz. Bunlara dair video çekimleri yapabiliriz. Kanala abone olmayı unutmayın ve bol bol turşu ve yoğurt yemeyi de unutmayın.